kaşlar kalksın. Baksanıza şimdiden fark ediyor bu fırçayla böyle yapınca. Bir kaldırıyor kaşları. Gerçekten vlog çekmeyeli 2-3 ay oldu herhalde arkadaşlar. İstanbul'dan selamlar. Zaten bu odaya bayağı aşina olduğunuzu düşünüyorum. Aslında benim bu odayı değiştirme gibi planlarım var ama onu İtalya'dan tamamen döndüğüm dönemde yapmak istiyorum. Yani böyle odayı, yatağımın yerini falan değiştirmek istiyorum. Çünkü şu anki hali böyle bir değişiklik istiyor gibime geliyor. Bir de böyle çiçekler var odamda. Bunlar aslında ablama geldi ama bir şey olmaz, ben aldım bunları. Çünkü bu benim en sevdiğim renk, mavi. Bugün İstanbul'da benimle bir gün geçirin. Akşam güzel bir yemeğe gideceğim. Ona beraber hazırlanırız. Böyle evde olacağım, birkaç işim var. Şu makyaj masasını düzenlediğim videoyu yüklemem lazım YouTube'a. Bugün onun son bir şeyini yapacağım. Böyle aşağı inip kendime kahve ve atıştıracak bir şeyler yapayım. Okulla alakalı halletmem gereken birkaç iş var. Şu YouTube'a yüklemem gereken video var bir de. Bir de şurayı düzenlemem lazım tekrardan dediğim gibi. Birkaç işim var, onları halledelim ve beraber bir gün geçirelim istedim. O yüzden... Şimdi arkadaşlar benim bu seneki... Şimdi arkadaşlar saçımı sardım böyle kabarmasın diye. Benim bu seneki doğum günü hediyelerimden biri bu dondurma makinesiydi. Gerçekten çok uzun süredir bunu istiyordum. Çünkü ben aşırı dondurma yiyen bir insanım ama dondurma da o kadar fazla yiyorum ki artık dokunuyor bana. Hissediyorum gece uyumaya çalışırken dokunduğunu. O yüzden böyle en sağlıklı şekilde evde dondurma yapmak istiyordum. O yüzden bu da süper bir hediye oldu benim için. Şimdi akşam döndüğümde yemek için dondurma yapacağım. Milk'in şu yoğurtlarını çok seviyorum. Bir de şöyle metroda dondurulmuş meyveler satılıyor. Bu arada çok öneriyorum. Ben bütün yaz granolaların üstüne bunu koydum. Neyse bakalım neyle olacak. Dairenin Brooklyn'deki Pınar'ın evi, büyüyen çocuklarımla büyüyen bir ev. Derken mahallemiz o kadar... Size YouTube'da favori izlediğim şeyleri söyleyeyim mi? Bir, daire kanalını çok seviyorum. Böyle insanların evleri, yurt dışındaki evleri geziyorlar ya, bayılıyorum. İkinci olarak da gitmediğim yerlerin walking turları. Yani mesela işte Amerika, Japonya, işte gitmediğim ülkeler, İrlanda, orası burası bilmiyorum. Oralarda böyle sabah çıkıp hiçbir şey konuşmadan 1,5 saat yürüyüş yapıyorlar ya, şöyle mesela. En son ne izlemişim? Mesela sadece bir adam böyle yürüyor 3,5 saat boyunca. Ve yemek yerken falan bunları izlemeyi çok seviyorum. Gitmediğim yerleri hani görmeme, en azından böyle kafamda biraz canlanıyor orası. O yüzden YouTube'da en çok onları izlemeyi seviyorum. Tabii ki vlog falan izlemeyi de seviyorum. Takip ettiğim insanlar var. Ama böyle şeyler izlemeyi de çok seviyorum yani. O zamanki moduma göre değişiyor ama gerçekten biliyor musunuz? Benim hala en sevdiğim platform YouTube galiba. Hani uzun soluklu şeyler izlemeyi ben hala çok seviyorum. Odak süremiz ne kadar azalsa da her zaman yemek yerken YouTube'dan bir şey izlemeyi hala çok seviyorum. Üzerime yoğurt dökmüşüm. Of, yeni giymiştim bu pijamayı. Şimdi şu kafamdaki şeyi çıkarmak istiyorum artık. Bu ne oldu? Mesela yazın neredeyse her akşam saçımı böyle kullandım biliyor musunuz? Genelde şöyle topluyorum bir şeyle. Ya da böyle kullanıyorum. Biraz daha böyle şekil veriyorum. Çünkü yapılmıyor yazın saç bence ya. Üşendiren bir süreç. Şimdi makyaj malzemelerimi yerleştireceğim arkadaşlar. Valizimi boşaltacağım. Ajandama bakıyorum. Bugün yapılacaklar neymiş. Podcast çek yazmışım. Yaklaşık yine uzun bir süredir podcast çekmeyi unuttuğum için. Vloga başla demişim. Tamam, bugün vloga başladık. Makyaj videosunu yükle demişim. Makyaj videosunu bugün halletmem lazım. Gerçekten onu bir 4 gündür o kadar uzun çekmişim ki o videoyu. Siz büyük ihtimalle izlemiş olacaksınız ben bunu yüklemeden. Bir önceki videom olacak yani. Arkadaşlar 217 dakika falandı video. Hani onu editlemek ve eritmek o kadar vaktimi aldı ki bir haftadır ona uğraşıyorum gerçekten sabah akşam. O zaman hızlıca evi toplayayım, makyaj malzemelerimi yerleştireyim, vlogu halledeyim. Ondan sonra da belki biraz saçım kurusun diye terasta güneşlenirim. Tamam, neyse şimdi hemen
başlayalım güne. Evet, şöyle makyaj masamı güzelce yerleştirdim. Burada böyle bakım malzemelerim. Burada makyaj malzemelerim. Burada böyle cilt bakım malzemelerim. İkinci çekmeceye maskelerimi koydum. Üçüncü çekmecede de işte böyle makyaj süngeri, ıslak mendil falan. Size şimdi dün aldığım bir şey göstereceğim. Yeni hayatımın ilk günü. Tadam! Yürüme bandı aldım. Artık yürüme bandımız var. Şimdi burası aslında benim ablamın odası. Ben birkaç gündür de burada yatıyorum. Çünkü arkadaşlar benim odam o kadar güneş doğuyor ki sabah o sıcaktan 7 gibi uyanıyorum. O yüzden çoğu zaman burada yatıyorum geceleri. Yürüme bandını da buraya koyalım dedik. Çünkü burada bir televizyon var ve hani rahat olur diye. Aslında salona koymak istiyorum ama o zaman alt kata ses gidiyor yürürken. O yüzden arkadaşlar başardım. Aslında böyle aklımda bir sabah rutini var. Size anlatayım mı ne olduğunu. Sabah kalkacağım. Telefonuma falan bakmadan ilk iş buraya geleceğim. Güneşe çıkacağım terasa. Kahvemi içeceğim. Bir yarım saat gün ışığı göreceğim. Tercihen dijital bir şeyle haşır neşir olmadan ilk bir yarım saat geçireceğim. Ajandama bakacağım. İşte böyle ilk kalktım 15-20 dakikayı burada geçireceğim. Sonra yanında belki bir muz yiyeceğim, böyle bir meyve. Daha sonrasında yeni aldığım yürüme bandında bir saat yürüyeceğim. Ondan sonra aşağı ineceğim, kahvaltı edeceğim ve günüme başlayacağım. Ama bunlar tercihen saat böyle 9 gibi başlamış olmalı. Yani böyle çalışmıyorken veya bir işim yokken, okulum yokken boş zamanlarımda hayalimdeki sabah rutini bu. Yani kaç sıkıcı geliyor kulağa farkındayım ama bayılıyorum yani. Yazın en sevdiğim kısmı bu galiba. Hani terası kullanabilmem. Çünkü benim odam gördüğünüz gibi. Benim odam aslında küçük bir alan. Aslında mimari olarak benim odam tercihen oturma odası olarak kullanılıyormuş. Biz buraya taşınmadan önce. Fakat ablamın odası ve öteki oda, çocuk odası çok küçük. Yani çocuk odasında ben de kalmak istemedim. O yüzden ben burayı direkt kendi odam yaptım. Oturma odası yapmadık buraya. O yüzden yazın burada terası kullanabildiğim zaman odam çok daha keyifli bir hale geliyor benim için. Aslında ileride burayı kış bahçesi yapmak istiyorum ama bakalım. Şu an bu arada bu kitabı okuyorum. 141. sayfadayım. Bakalım ama kitabı bitirdikten sonra bütün düşüncelerimi o zaman söylerim. Arkadaşlar merhabalar. Akşam çok güzel bir yemeğe gideceğiz. Şimdi cildimde parlak bir makyaj istiyorum. O yüzden çok mat durmayacak şekilde cildime önce kontrolleyerek başlamak istiyorum. Aklımda bir tane gömlek var giymeyi düşündüğüm. O yüzden çok da böyle bronz bir makyajdansa biraz daha pembe tonlarında bir makyaj olabilir. O yüzden şöyle bronzerla başlıyorum. Onu Cream Co'nun şöyle bir fırçası var. Onunla hızlıca dağıtıyorum. Şimdi de yazın bitmesine aslında az bir zaman kaldı. Bu yaz çok hızlı geçti bence ama benim son zamanlarda en çok keyif aldığım yazlardan biri olabilir. Önceki yazlarıma göre çok daha sakin geçti bu yazım ama çok daha huzurlu ve dingin geçti ve aslında böyle hani arkadaşlarımla bile hani böyle arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok seviyorum ama böyle sürekli bir plan peşinde koşmadan, bir yere yetişme derdim olmadan tatil yapmak nasıl bir şeymiş unutmuşum. Hani çok daha sakin tatiller geçirdim. O yüzden benim için çok daha keyifli geçti. Ben tatil anlayışı böyle tabii ki eğlenmeyi de seven bir insanım ama dinlenip böyle bir yere yetişme derdim olmadan benim tatil anlayışıma çok uyan bir şey. O yüzden bu yaz hayatımdaki gerçekten en güzel yazlardan biriydi diyebilirim. Bunun da sonuna nasıl geldim bilmiyorum. 3 hafta falan oldu kullanalı ama çok fazla kullandım. Hakkıdır. Makeup by Mario'nun Barely Blushing diye şöyle bir aldığı var. Onu böyle göz altlarıma doğru süreceğim ki çok tam bir yaz görüntüsü olsun. Bu artık renk vermiyor mu o kadar? Bitmeye başladı diye.
hafifçe bir kapatıcı uygulayacağım. Böyle cildimin parlaklığı gitsin istemiyorum. Argulas'ın şu kapatıcısını elimden uygulayacağım tekrardan. Bu yaz ama hızlı geçti gibime geliyor ya. Yani hızlı geçti. Hani bazen yaz çok uzun geliyor bana, sıcaklar falan, ama size de öyle oldu mu bilmem ama bence hızlıydı bu yaz. Şimdi biraz daha kapatıcı ekleyip sabitleyeceğim. Ay bir anda çok açlık çöktü nedense. Başım dönmeye başladı. Bende de bu sıkıntı. Azıcık gelsin. İlla o parlaklığı götürüyor ama pudrada işte. Ama pudrasız da olmuyor makyaj benim için. Biraz iPad keyfi yapacağım makyaj yaparken. Ve chill yapacağım kendime. Neyse, makyajın son halini göstereceğim size. Bundan sonra çok böyle izlemeye değer bir aşama yok arkadaşlar. Son adımlar, rimel falan filan. Evet, makyajım hazır. Bugün allık kadın olacağım demiştim ve allık kadınıyım. Şimdi akşam fotoğraf çekmeyi düşünüyorum. O yüzden de kameradan bir kontrol. Bu çok yakın olmuş. Biraz uzağa git. Kamera genel olarak çok güzel gösteriyor makyajı, baksanıza. İnsanların kameradan çekildiği fotoğrafları görüp sakın kendinizi kötü hissetmeyin. Evet, herkes kendine göre çok güzel ama bu kamera sizi ekstra güzel yapıyor. Ne kadar güzel olsanız da onu dürüst bir şekilde söyleyebilirim. Baksanıza yani şu makyajın gösterdiği şeye. Çok iyi. Evet, son halimi size gösteriyorum. Çiçekli korseyle pantolon giydim. Tatlı bir yaz akşamı kombini yapayım dedim. Böyle şeyler de benim için kurtarıcı oluyor, böyle çiçekli. Ne böyle aşırı piknik ama gece kıyafetlerinde de aşırı gündelik durmayan şeyler. Bu biraz böyle korse gibi bir çiçekli üst. Bunu Bershka'dan ta geçen sene ya da ondan önceki sene almıştım. Böyle çok pembe bir makyaj yaptığım için böyle bir kombin yapmak istedim nedense. Şimdi yola çıkıyorum. Çok güzel bir yemeğe gidiyoruz. Ben genelde akşam programı yaptığım zamanlar sabah dışarı çıkmıyorum. O yüzden bugün evdeydim. Hafif zaten kendinden dalgalı oluyor. Azıcık üstünden maşayla geçiyorum. Böyle oluyor. O yüzden gidelim. Tam dedi bana, dedim ama bizim son birkaç aydır çok şeyimiz yok. Size gece cilt bakım rutinimi göstermeye karar verdim. Bu gece cilt bakım rutinimi beraber yapalım. Neler yapıyorum? Bugün uygulayacağım adımlarla her zaman uyguladığım adımlar aynı şey değil. Her gün ürün kullanmıyorum. Haftada 4 veya 5 gün cilt bakımı yapıyorum. 2 gün farklı cilt bakımı yapıyorum. 2 gün farklı, 2 gün farklı cilt bakımı yapıyorum. O yüzden bugünkü cilt bakım rutinimde neler varsa onlardan bahsedeceğim. Bence dünyadaki en iyi icatlardan biri bu oktopuslar var ya, oraya buraya yapışan telefonun arkasındaki. Ya ben olmadan nereye koyuyormuşum size? Nereye yapıştırıyormuşum mesela? Her neyse. Arkadaşlar, yaz tatili. Bu kız yuvarlanıyor yaz tatilinde. İş başa düşecek. 2-3 hafta sonra okulum var. Bütün var bir tane. Tezimi onaylatmam lazım falan kuruma. Evi toplayacağım. Bir sürü işim var. Şu an keyif. Günlerim böyle geçiyor. Boş boş yatıyor bütün gün derseniz belki. Evet. Yaz tatili geçiren tatlı bir öğrenciyim. Küçük bir genç kız. Bioderma miseler suyu. Miseler suları çok seviyorum. Garnier'inkini de çok seviyorum. Nivea'nınki falan da okey. Ama şu an bunu almıştım. 14 euroya İtalya'dan almıştım bunu. Kocaman devasa Bioderma. Hayatımda yaptığım en karlı kozmetik alışverişi galiba. Bir de bu böyle ambalajı basmalı. Çok kullanışlı ve çok seviyorum. Biodermamızla
Yüzümüzü temizliyoruz. İlk adım. Makyajımızı çıkaralım. Onunla başlıyorum. Çok güzel bir yemeğe gittik. Yani ben çok geziyor gibi dursam da İstanbul'da çok gezen bir insan değilim, biliyor musunuz? Bunu da böyle güzel İstanbul'un tadını çıkarabildiğim yerlere gittiğimde anlıyorum. Çok hep aynı yerlere gidiyoruz arkadaşlarımla veya ne bileyim hani böyle direkt İstanbul'un tadını çıkarıp gezebileceğim o kadar güzel yer var ki. Çünkü burada yaşıyorum ve buranın tadını çıkarmıyorum yeterince. Aptal mıyım, affedersiniz? Yani insan gittiği yerlerde, mesela gittiğim tatillerde çok özeniyorum böyle şeylere. İşte oranın en güzel yemeği, nereye gideyim, ne yapayım, ne edeyim diye. Yaşadığım şehirde bunu yapmıyorum. Arkadaşlar bir yüzümü yıkayıp geleceğim. Çünkü rimelim bu şekilde istediğim kadar çıkmıyor. Şimdi her şeyden önce yapacağım ilk şey kırmızı led maskemi uyguluyorum. Bir 10-15 dakika kırmızı led maskemi uygulayıp geri geleceğim. Bunu böyle takıyorum, bir dakika. Kırmızı ışığımızı uyguladık. Geldik cilt bakımına. İlk olarak retinalli gözaltı kremiyim bugün. Zaten göz altlarım biraz daha çökük bu sıralar. Uykusuzluk, yorgunluk. Alıp uyguluyorum. İki. Nemlendirici olarak La Roche'u kullanacağım. Cicaplast. Hafifçe süreceğim. Alnıma ürün kullanmayı çok sevmiyorum arkadaşlar. Sadece belli gerçekten işe yarayan spot asitleri kullanıyorum. Çünkü komeden çıkarmaya yatkın bir alnım var. Böyle beyaz beyaz küçük küçük şeyler olabiliyor. O yüzden ona dikkat etmeye çalışıyorum. Yüzüme de bunu sürdüm. Vazelin bir lip balm sürelim. Kırıda. Cream & Co'nun peptitli face mistini sıkalım. Peptit de önemli bir içerik. Bir de gece yatmadan şu Rapid Lash diye bir marka var. Onun kirpik serumunu uyguluyorum. Kirpiklerimin üstüne. Ama onu tam gece yatmadan uyguluyorum. Şimdi bu kız dondurmasını yiyip kitabını okumaya devam edecek. Arkadaşlar kitap çok heyecanlı gidiyor. Yani ben bu kitabı çok daha ağır bir roman olarak düşünmüştüm. O yüzden kitap gerçekten aşırı heyecanlı gidiyor. Kitabı okumak istiyorum. Benim akşam rutinlerim genelde böyle oluyor arkadaşlar. Aşağı iniyorum. Ailemle sohbet, muhabbet. Bir şeyler okuyorum, bir şeyler izliyorum. Gece yatmadan önce illaki kendime böyle 1 saatlik bir zaman ayırmayı seviyorum. Bir film izleyebilirim vaktim varsa. Bir dizinin bir bölümü olabilir. Kitap okumak olabilir. Telefonumda işte Pinterest'te dolanmak olabilir. Hani böyle sosyal medya saati değil de kendime ayırdım bir vakit yaratmayı seviyorum yatmadan önce. Uyku moduna geçebilirim bence. Dondurmamı koydum. Şöyle kapağını kapatacağım. Soft olsun. Frozen yoğurt mu ice cream mi? Galiba ice cream olsun. Şimdi çıkarıyoruz dondurmamı. Şöyle. Dondurmamıza bakıyoruz şimdi. Dondurmamız bu şekilde. Şimdi tadıyorum. Yani Danone yoğurtlar gibi. Vardı ya o altılı küçük satılanlar. Bir sonraki vloglarımda görüşmek üzere. Bu böyle bir günlük bir vlogtu. Sizi böyle bir günüme dahil etmek istedim. Çünkü dediğim gibi bu hafta vlog çekebilecek kadar evde bulunmayacaktım. Git gel bir yerlere gidip gelme şeylerim çok fazla vardı. Ama yine de sizi bir günüme eşlik etmek istedim. Vloglara başlamak istedim İstanbul'da. Bu haftaya haftalık bir vlog çekmeyi düşünüyorum. 3-4 günü kapsayan. Tekrar o zaman da beraber vakit geçiririz diyorum. Sizi şimdilik öpüyorum. Sevgiyle ve benimle kalın diyerekten.